Merhabalar, ben Ahmet. CSG Creation kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir hidrojen jeneratörü yapacağız. Daha sonra ilerleyen safhalarda bu hidrojen jeneratörünü bir Stirling motoruna bağlayarak motorun çalışmasını sağlayacağız. Öncelikle eski kullanmadığımız 1,5 voltluk çinko karbon pillerden içerisindeki karbon çubukları çıkartarak başlayacağız. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, çinko karbon pil olmalıdır. Bu genelde pillerin üzerinde yazar. Hidrojen jeneratör için toplamda 12 adet karbon pillerin içerisindeki karbon çubukları kullanacağız. Bu karbon çubukları sökerken kıvılcım çıkarmamaya çok dikkat ediniz. Alevlenme tehlikesi var tabii ki de. Üç boyutlu yazıcıdan üretmiş olduğumuz plastik parçamıza bu karbon çubuklarımızı montajlıyoruz. 6 sağa, 6 adet de sola olacak şekilde montajlayacağız. Bunlardan bir altılısı artı iken diğer altılısı eksi olacak. Bu yüzden buna dikkat edelim. Birbirlerine temas etmemesi gerekiyor kesinlikle. Bakır bir tel kullanarak artı ve eksi uçlarındaki karbon çubukları lehimledim. Bu lehimlerin doğruluğunu teyit etmek için bir multimetre ile kontrollerimi gerçekleştireceğim.
projemizde cam bir kavanoz kullanacağım. Bu cam kavanozun kapağını 3 adet delik açacağım. Bu deliklerden biri artı, biri eksi uçlar için. Diğer delik ise hidrojen üretiminden sonra gazın rahatlıkla çıkabileceği bir delik olarak hazırlayacağız. Hidrojen çok yanıcı bir gazdır. Dolayısıyla hidrojen jeneratörümüzden başka bir kaba aktarmamız gerekiyor. Bu kabın içerisine çok az bir su dolduracağız ve hidrojenimiz alevlense dahi bu suyu geçip jeneratördeki birikmiş gaza ulaşamayacak ve olası tehlikelerden kendimizi uzak tutmuş olacağız. Temelde bu hidrojen jeneratörümüz aslında elektroliz işlemi yaparak hidrojenle oksijeni birbirinden ayırıyor. Suyun daha kolay bir elektroliz işlemine maruz kalabilmesi için içerisine biraz temizlik karbonatı katacağım. Bunun haricinde daha farklı kimyasallar kullanıp bu elektroliz işlemini hızlandırabilirsiniz. Ancak evde en kolay ve güvenilir olarak zehirli bir gaz çıkmasına engel olarak kesinlikle temizlik karbonatını tavsiye ediyorum. Tuz da kullanabilirsiniz fakat kullandığımız karbon çubuklar çok daha hızlı aşınacağı için tuzu pek tavsiye etmiyorum.
Hidrojen bir o kadar da çok uçucu bir gazdır. Dolayısıyla yapmış olduğunuz kaplardan herhangi bir noktasından bir kaçak olursa hidrojeniniz kesinlikle diğer kaba aktarılamaz. Dolayısıyla burada en kolay yöntem sabunlu, köpüklü bir su ile kaçakları kontrol etmek olacaktır. Hidrojeninizin biriktirdiği yere kesinlikle direkt olarak çakmayın, yoksa az önce gördüğünüz gibi bir patlamayla karşılaşabilirsiniz. Tabii ki de bu noktada en mantıklı seçenek küçük bir hortum yardımıyla dışarı aktarmak olacaktır. Bir şırınga ucu kullanarak ateşin çok rahat çıktığını görebilirsiniz. Bu projemizin ilk bölümüydü. İkinci bölümünde hidrojen aleviyle bir Stirling motoru çalıştıracağız. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve yaratıcılığınızı benimle birlikte keşfetmeyi unutmayın.